Her şeyin temelinde ne var? Bu felsefenin belki de en eski, en derin sorusu. İşte bugün bu soruya akıllara durgunluk veren bir yanıt getirerek antik dünyayı sarsan, felsefi bir krize çözüm bulan bir düşünürün Leokipos'un dünyasına dalıyoruz. Şöyle bir anlığına durup düşünün. Şu an deneyimlediğiniz her şey, hareket, renkler, sesler, tüm bu değişim aslında mantıksal bir aldatmacadan ibaret olabilir mi? Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama işte Leukippos tam da kendisinden önceki felsefenin vardığı bu akıl almaz sonuçta yüzleşmek zorunda. Leukipos'tan önce sahnede Elea okulu vardı. Bu okulun dev isimleri Parmenides ve Zenon, duyularımıza tamamen sırt çevirip yalnızca saf aklın ışığında yürüdüler. Ve vardıkları yer hem büyüleyici hem de bir o kadar korkutucuydu. Gördüğümüz bu capcanlı, hareketli dünya mantıksal olarak imkansızdı. Onların mantık zinciri gerçekten de kusursuz işliyordu. Diyorlardı ki, gerçek olan bir şey, yani var olan, tanımı gereği doludur. İçinde hiçbir eksiklik, hiçbir olmayan barındıramaz. Peki, var olmayan dediğimiz şey ne? Boşluk. Eğer boşluk var olamıyorsa, yani evren ağzına kadar doluysa, bir şey bir yerden başka bir yere nasıl hareket edebilir ki? Hareket için bir boşluğa ihtiyaç var değil mi? Bölünmek için de öyle. Yani mantık, değişimin ve hareketin imkansız olduğunu söylüyordu. Bu yüzden de duyularımızın bize sunduğu her şey kocaman bir yanılsama olmalıydı. Aristoteles'in bu sözü felsefenin düştüğü o derin ikilemi harika bir şekilde özetliyor aslında. Düşünsenize, bir yanda çelik gibi sağlam, adım adım ilerleyen ve sarsılmaz görünen bir mantık var, diğer yandaysa en basit gündelik deneyimimiz, yürümek, bir bardağı kaldırmak, bir taşı atmak. Aklınız size dünyanın hareketsiz olduğunu söylerken gözleriniz bunun tam tersine aykırıyordu. Felsefe adeta kendi yarattığı bu mantık labirentinde sıkışıp kalmıştı. Ve işte tam bu entelektüel düğümü çözmek için Leukippos sahneye çıktı. Ama o Elea mantığını yıkmaya çalışmadı. Tam tersine onu daha önce kimsenin aklına gelmeyen bir şekilde kullanarak mantığın kendisini özgürleştirdi. Onun dehası tam olarak buydu. Parmenides'in o kusursuz mantığına "hayır, yanılıyorsun" demedi. "Evet, haklısın ama" dedi. Gerçekliğin dolu ve bölünmez olduğu fikrini aldı ve bu fikrin bizi bir hapishaneye kapatmak zorunda olmadığını, aksine evreni açıklamanın anahtarı olabileceğini gösterdi. İşte bu soru her şeyi değiştiren o soruydu. Leukippos adeta şöyle dedi. Evet, gerçeklik bölünemez. Ama bu bölünemezlik tek bir devasa varlık için geçerli değil. Gözle görülmeyecek kadar küçük, sonsuz sayıdaki temel parçacık için geçerli. Bu inanılmaz hamleyle hem Parmenides'in bir kavramının sarsılmaz mantığını korudu, hem de duyularımızın bize sunduğu çokluğun, yani bu inanılmaz çeşitliliğin kapısını ardına kadar açtı. Böylece Leukippos, evrenin sırrını iki temel ilkeyle açıkladı. Her şeyi oluşturan o bölünemez parçacıklar, yani atomlar ve onların içinde özgürce dans ettiği o sahne, yani boşluk. İşte bu ikili, felsefeyi içinde bulunduğu o derin çıkmazdan kurtaracaktı. Yunanca atomos kelimesi tam olarak kesilemeyen, bölünemeyen demek. Yani her bir atom tıpkı Parmenides'in hayalindeki o bir gibiydi. Kendi içinde mükemmel, dopdolu, değişmez ve ebedi. Gerçekliğin en saf, en temel yapı taşıydı. Ama asıl can alıcı nokta şuydu. Bu atomlar tek tip değildi. Sonsuz sayıda farklı şekle ve boyuta sahiptiler. Kimisi pürüzsüz ve yuvarlak, kimisi çengelli, kimisi köşeliydi. Dünyada gördüğümüz o inanılmaz çeşitlilik, suyun akışkan olması, taşın sert olması, ateşin yakması aslında bu temel parçacıkların farklı şekillerde bir araya gelmesinden, farklı konumlarda durmasından ibaretti. Hepsi Ve işte Leukippos'un en radikal, en devrimci hamlesi de buydu. Elea okulunun var olamaz diye kestirip attığı var olmayana, yani boşluğa, vardır dedi. Hem de atomlar kadar gerçektir. Boşluk öylece bir hiçlik değil, atomların hareket edebileceği, birleşip ayrılabileceği sonsuz bir sahneydi. Hareketin var olabilmesi için boşluğun da var olması şarttı. Bu, felsefenin akışını sonsuza dek değiştiren bir iddiaydı. Peki tamam, anladık. Sürekli hareket halindeki sonsuz atom var ve içinde yüzdükleri sonsuz bir boşluk var. Ama bu kaos nasıl olup da bildiğimiz bu düzenli evreni, yani kozmosu oluşturdu? İşte Leukipos'un buna da şaşırtıcı derecede modern ve tamamen mekanik bir açıklaması vardı. şöyle gözünüzde canlandırın. Sonsuz bir boşlukta, sayısız atom kaotik bir şekilde uçuşuyor. Bir noktada yeterince büyük bir küme birbiriyle çarpışıyor ve devasa bir girdap, bir anafor yaratıyor.
Bu kozmik anaforun içinde tıpkı bir elekte olduğu gibi atomlar ayrışmaya başlıyor. Büyük, ağır ve karmaşık şekilli olanlar girdabın merkezine doğru çekilirken, küçük, hafif ve pürüzsüz olanlar dışarıya doğru savruluyor. İşte o merkezde biriken kütle bizim dünyamızı oluşturuyor. Dış çeperlerdeki atomlar ise o kadar hızlı dönüyor ki sürtünmeden alev alıp yıldızları ve gezegenleri meydana getiriyor. Bu kozmolojinin işte bu tef şeklinde dünya gibi bize bugün biraz ilkel gelebilecek detayları bile aslında çok şey anlatıyor. Bu detaylar Leukipos'un kendinden önceki İonya doğa felsefesi geleneğine ne kadar bağlı kaldığını ama aynı zamanda onun yepyeni bir mekanik temele oturttuğunu gösteriyor. Yani o hem bir geleneğin mirasçısıydı hem de yepyeni bir çağın habercisi. Şunu netleştirelim, Leukipos'un fikirleri antik birer spekülasyondan çok daha fazlasıydı. Bu fikirler aslında bugün bildiğimiz anlamıyla bilimin doğuşunu müjdeleyen o ilk en parlak kıvılcımdı. Onun en büyük zaferi, aklın soyut dünyasıyla gözlerimizin gördüğü somut dünya arasındaki o kırık köprüyü inşa etmesiydi. Artık değişim bir yanılsama değil, atomların boşluktaki hareketlerinin öngörülebilir bir sonucuydu. Bu, evreni açıklamak için tanrılara, mistik güçlere veya gizemli amaçlara ihtiyaç duymayan tamamen materyalist ve mekanik bir dünya görüşüydü. İşte bu, bilimin ta kendisidir. Leukipos'tan günümüze ulaşan bu tek cümle aslında onun tüm felsefesinin bir manifestosu gibi. Onun evreninde tesadüfe, şansa veya keyfiliğe yer yok. Her bir olay ondan önceki atomik çarpışmaların kaçınılmaz bir sonucudur. Bu bilimin de temelini oluşturan katı bir determinizm, yani nedensellik ilkesi. Ve işte bu analizimizi Leukipos'un bize bıraktığı en sarsıcı soruyla bitiriyoruz. Eğer düşüncelerimiz, kararlarımız, eylemlerimizle dahil olmak üzere her şey beynimizdeki atomların hareketlerinin zorunlu bir sonucuysa, yaptığımız seçimlerde gerçekten özgür müyüz? Yoksa biz de büyük kozmik mekanizmanın öngörülebilir birer parçası mıyız? İşte bu tam 2500 yıl önce sorulmuş ve bugün hala felsefeyle bilimin kalbinde yer alan en ateşli tartışmalardan biri.